Burası Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Karlık Köyü. İsmim Hüseyin Bostancı. 1979 doğumluyum. 2 çocuğum var. Çiftçiyiz, hayvancıyız. Ayçiçeği, çerezlik ayçiçeği, yağlık ayçiçeği, arpa, buğday, şeker pancarı, patates, bazı dönemler soğan, hayvanlar için sılajlık mısır. Bu tarz sulu tarım yapmakla meşgulüz yani. Geriye çek onları. Az geriye çek diyor, oraya gelmesin. Orada mı çıktı? Ha, biraz öne çıktı. Tamam, öyle iyi, öyle iyi. Oradan geri geçiyor. Hayvancılıkta irili ufaklı 70-80 kadar falan mandamız var. Anadolu Manda Islağı Projesi'ndeyiz Çorum'da. Kızdırmağın kenarındayız, barajımız var. Şu an hayvanlar da orada mesela. Kendi başlarına özgürce yayılmaktalar. Irmağa girer hayvanlar. Girdikten sonra gelir o. Akşam çıkma saatleri vardır. Kendileri çıkarlar. Gider o saatte, toplar gelir yani.
Dedemin babası buraya taşınmış. Burada hane kurmuş. Köyünde ilk şeyleri bizizdir. Yani sülale olarak köyün yerleşimcisi biziz yani. Doğduğumuzdan beri biz köyde gözümüzü açtık. Her hafta sonu köydeydik. Her yaz yani okul kapanır kapanmaz. Yani bir gün sonra değil. Cuma günü kapandıysa cuma günü köydeydik mesela. Optisyenlik bölümünü bitirdim. Gözlükçüydüm. O bitirdiğimiz bölümle alakalı iş kurduk. O işi de kurduğumuz zaman gene köydeydik. Yani köyden bizim bağlantımız hiç kopmadı. İnsanlar dışarıya çıktıkları zaman, başka işte tatile gittikleri zaman, gezmeye gittikleri zaman, yurt dışına gittikleri zaman farklı şeylere bakarlar. Bizim gözlerimiz ahırlarda olur, tarlalarda olur. Biz yaptığımız işe aşığız açıkçası. Mandalara da aşığız. Mandaların kendisi de duygusal hayvanlardır zaten. Mandanın şöyle bir özelliği vardır mesela. Sağım yapar işte. Bakıcının hanımı sağım yapar. Ondan başka bir başka bayana sağdırmaz mesela. Ola ki o hanım hastalandı ya da bir yere gitti bir şey oldu falan sağılması gerekiyorsa o hanımın kıyafetlerini giyerek hani biraz kandırmacayla sağmaya çalışırlar yoksa yaklaştırmaz. Irmakta yüzerken sırtına binerdik. Normal içerideyken de sırtına binerdik. Hiçbir şey yapmazlar ama yabancı gördükleri zaman da hırçınlaşırlar. Özellikle yavruladığı zaman yavrularını falan çok severiz biz mesela. Yani dışarıdan gelen misafirlerimiz falan da çok sever. Yabani bir görüntüsü vardır büyüdükçe ama o yabani görüntünün altında bir duygusallık vardır yani mandalarda. İt.
Yürü. İsmim Şefik, Afganistan uyrukluyum. 2017'den beri Türkiye'deyim. Türkiye'nin bayağı bir yerinde iş yaptım. Sonra hayvancılığa başladım, daha iyi geldi. Aynı arkadaş gibiyiz mandalarına. Tabii ben gelince buraya, bizim patron buraya getirdi İskilip'ten. Dedi ben sana şeyi göstereyim, gideyim çiftliği göstereyim. Ben de inek sanıyorum. Yani manda deyince tabii fark etmedim. Mal deyince tabii mal yani. Bu nasıl oluyor dedim, inek değil mi bunlar dedim, yok dedim, manda dedi. Dedim bunların huyu farklı oluyor. Bildiğim kadarıyla, şimdi ben tabii ilk defa görüyorum dedim. Ondan sonra yok dedi, bunlar alışkın. Bir iki günde şey yapabilir dedi, yani yabancılık çekebilirsin dedi. Onlar da aynı şekilde dedi ama alışır dedi. Çıkarttık, bizim patronla beraber ikimiz çıkarttık. İşte dışarıda otlatmaya. Alıştılar ama akşama kadar alıştılar. Akşamleyin götürüyorum, dama götürüyorum. Yani bir bağırıyorum herkes yerine geçsin diye. Herkes yerine geçiyor. Rahat bir şekilde bağlaya bağlaya geliyor. O da insana bağlı tabii, çobana bağlı. Çoban nasıl davranıyorsa, tabii döverek, söverek tabii yaklaşırsa bunlar da hakkından geliyor insanı. Ben geldiğim sene mandalar ırmağa giriyordu. İnekler de tabii bu zamanda dışarıda kalıyordu. Suya getirince inek suyun içine girmek istemez. Hep gezmek istiyor. Bir çoban için bayağı bir zor bir iş. Getirdim, suya getirdim işte. Önce şu dizlerine kadar bir su geldi. Yavaş yavaş ileriye kadar ben de suyun içine girdim. Bir iki gün öyle bir zorluk çektiler.
2 gün sonra alıştılar. Şimdi herhangi bir sorun yaşamadan getiriyorum, mandalarla beraber suyun içine giriyorlar. Benim için daha iyi oldu yani. Onlar için de daha iyi oldu. Mal kısmı suya girince daha temiz oluyor. Yani ne bileyim böyle böcekten, sinekten falan korunmuş oluyor yani suya girince. Dışarıda gezince terliyor. Hayvan terleyince sinek yapışıyor. İnek bayağı bir strese giriyor. Strese girince tabii mal zayıf kalıyor. Ama suya girince öyle bir sıkıntısı olmuyor. Akşam geliyor tertemiz. Ben de götürüyorum tertemiz, dama bağlıyorum. Irmakta kamışlar var büyük. Bunu normalde sepet falan yaparken de kullanıyor. Onların taze filizleriyle daha çok sever mesela manda. Nisan'dan sonra yayılıma çıktığı zaman hayvan yeşil ot yediği zaman sütünde değişik bir koku meydana geliyor. Bu doğal yeşil ot yediği için. Bu da bazı insanların çok hoşuna gitmiyor. Ya süt kokuyor falan diyor. Bunu anlattığımız zaman insanlar tatmin oluyor ama o doğallığı yani unutmuşuz daha doğrusu. Yani hep doğal olmayan, yapay olan işte pastörize sütlerle tatsız, tuzsuz, kokusuz şeylere alışmışız. Doğal olan şeyin lezzetini unuttuğumuz için tuhaf geliyor insanlara. Şey vardır halk arasında manda gibi yiyorsun falan. O kadar çok fazla da yemezler aslında. Yani bir simental inekle mukayese edildiği zaman mandalar daha az yerler. Verimleri de ona göre. Bir de bizim besleme şeyimiz az bir süredir. 4 ay gibi bir kısa süre içeride bakım yaparız. Nisan'da yaylıma çıkarlar. Tamamen doğal beslenirler. Zaten o içeride kaldıkları dönemde de kendi ürettiğimiz ürünlerle besliyoruz. İşte mısır sılacı olur, kendi balyalarımız olur, kendi arpamızdan kırdırdığımız şeyler olur. Sütünü değerlendiriyor olabilsek çok daha ekonomik olarak bizi tatmin edecek. Daha profesyonel yapanlar var mesela bu işi. Bunlar tamamen yemle veriyorlar ve 15-20 kilolardan falan bahsediyorlar mesela ama tamamen ahırda, yemle, suni bir şekilde yapılan şeyler. Biraz daha ekonomik yani daha sanayileşme durumu var onda. Bak yine. Bak yine o. Bak yine. Gel oğlum gel. Gölgeye gel hadi. Buraya gelin baba. Güzel. Ha bu tarafa gelin. Gelin baba. Dur oğlum. Gelin baba. Oğlum sen eve git yanarsın. Sıcak hadi. Ha tamam baba. Ben bir yabancı olarak bu köyü çok sevdim harbiden. Yani verimli, bereketli. İnsanlar olsun, iyi insanlar. Yani yabancı demez, ayrımcılık yapmazlar. Yaklaşımı çok iyi. Aynı kendileri gibi görüyorlar. Yani ben de elimden geldiği kadar yani iyi davranıyorum milletine, iyi geçiniyoruz. Evliyim, 2 çocuğum var. İşte eşimle buradayım. 8 sene falan oluyor ben buradayım. Büyük ailem Afganistan'da. Afganistan'ın şartları biraz farklı. Yaşam ne bileyim yaşam konusuysa ne bileyim iş falan biraz sıkıntı, iş yok. Bir kere gelince tabii gitme şansımız olmuyor. Bir de kendimizle ilgili bir de devlet izin vermiyor yani şimdilik. Belki sonra yani öyle bir şeyimiz olur, imkanımız olur, devlet izin verir. Belki gidebiliriz diye umuyorum. İnsan doğduğu yeri hiçbir zaman unutmaz, akrabasını unutmaz. Tabii annesi, babası, ne bileyim kardeşleri hayattaysa. Yani onları hiçbir zaman unutmaz, özler. Ya, tabii ben de onlardan biri olarak ben de herkesi özledim. Çok özledim ama maalesef işte şartlar biraz zor.
gel. Sağlı gel, sağlı. Gel. Oo! Gel. Gel. Gel az daha. Gel az daha. Tamam. Gel biraz. Gel. Tamam. Çalıştır. Ben Mürsel Bostancı. 72'den 83'e öğretmenlik ettim. Ondan sonra serbest çalıştım. Öğretmenliği bıraktıktan sonra geniş çapta hayvancılık yaptık. Ve Türkiye'nin her yerine hayvan sattık. Vaktimiz öyle geçti. Burada kazandığımızı da burada araziye yatırdık yani. Babamın ailesi çok kalabalığıydı. Babamgil 10 kardeştiler. Bu ev babam yaptıydı. Biz sonradan işte tamir ettik. Bu şekle getirdik burayı. Etrafına işte duvar çektik bilmem ne. Etrafındaki araziler de bizim zaten. Ailemiz ta Kokun'da kuruluşunda hayvancı. Dedemin tiftik keçileri vardı. Eskiden hani koyun konulan yerlere köm denirdi. Orada kömlerimiz vardı. O köstağından, yayladan gelince o kömlerde durar. Ondan sonra öyle şimdiki gibi aşırı yem vererek falan değil. Kışın çok kar yağınca kardan oluk yaparlar. Bir parçaya ilgi verirler. Kar kalkana kadar öyle olur. Kar kalktıktan sonra yine hayvan karnını doyururdu yani. Burada mesela biz bir sürü ahır yaptık. Bizim hayvancılığa başladığımızda dedemgilin 3 ahırı vardı yani. 500 davar almazdı 3 ahır ondan. O kömlerin sayesinde davarcılık yapıyorlardı. Biz belli bir sınır çizdik, belli bir idealimiz vardı. O ideale de kavuştuk yani ondan sonra. Şimdi mesela ekip biçebileceğimizin fazlasıyla arazimiz var. Köyde üreticilik daha şey geliyor. Hüseyin de becerdi bunu. Bu sene mesela hiç kimsenin mahsulü çıkmadı. Hüseyin buğdayları 2 sefer suladı. Bayağı süper verim aldık yani. Önceden vardı mandamız da azdı. 3-5 taneydi. Hatta ben bir ara kaybetmeyi düşündüm.
Çok yakın bir dostumuz, veteriner bir arkadaşımız vardı. Bafralı. Şimdi emekli oldu, gitti, Masar Bey'di. Geldi, ne oldu lan sizin mandalarınız dedi. Aşırı samimiydik. Sattım dedim ya. Ya deli misin dedi ondan sonra. Yani manda dedi satılı mı? Yarın bura bataklık olacak. Burada mandadan başka bir şey olmaz dedi. Ondan sonra satmadık. Kendi üredi bu mandamız ondan sonra. Yani satın alma değil. Mandalarda şöyle bir olay vardır. Veteriner masrafımız sıfır diyebiliriz yani. Çünkü mandaların doğumdan 6 aylık döneminde, o yavru döneminde hassastırlar. O dönem eğer hayvan sağlıklı bir şekilde kendi kalkmış, annesini kendi emebiliyorsa hiçbir sıkıntı yaşamayız. Çok ekstrem bir durum olmadıktan sonra hastalığa yakalanmaz. Veterinerlik, iğne ilaçlık bir problemimiz olmaz. Aşılama programlarına dikkat ederiz. Hatta biz kendimiz de talep ederiz. Bu şab aşısıdır, çiçek aşısıdır, farklı aşıları var. Onları zamanında yaptırırız. Onun haricinde ben mandaya çok ilaç aldığımı hatırlamam. Veterinere götürdüğümü hatırlamam yani. Diğerinden. Kaç gram var? 5. Tamam. Bunu emzir biraz daha. Ha şey...
Manda verimli de bir hayvan. Doğurganlığı yüksek. 38-39 yavru almaktayız her yıl. Kurbanda değerlendirmekteyiz erkeklerini. Anaç olanları anaç olarak ayırmaktayız. Sütünü değerlendirmekteyiz. Ama biraz memleket itibariyle büyük şehre uzak olduğumuzdan dolayı sütünü çok iyi değerlendiremiyoruz. Sütünü değerlendirebiliyor olsak gelir olarak da ekonomik olarak da mandacılık güzel bir iş aslında. Çünkü manda sütü kıymetli bir süt. Yani yağ oranı olarak aynı zamanda kalsiyum oranı fazla. Hiçbir suni tohumlama olayımız falan olmaz bizim. Süt verimi olarak biraz daha iyi olan hayvanları suni tohumlama yapalım, geliştirelim falan gibisinden bazen birlikten bir talep oluyor. Onun da arkası gelmiyor. Sütü artırdığımız zaman satacağımız yer yok zaten. Birlik mesela hani süt toplamada, süt almada falan yardımcı oluyor olsa biz istediğimiz sütü çıkartırız zaten. Kaç boğum varsa ona göre yaşı vardır işte. Bu diyelim ki 1, 2, 3, 4 yaklaşık 8-9 yaşında falan bu. Ekstra bir de leyleklerimiz vardır mesela. Evimizin içerisinde bulunan, mevcut hanemizde bulunan 3 tane yuvamız var. İkisi direk üzerinde, birisi de evimizin üzerinde. Hatta geçen sene biz evimizi tadilat ettirdik. Tadilat ettirirken mecbur kaldık leyleğin yuvasını yıkmakta. Ki bunu hiç tercih etmeyiz biz, istemeyiz. Biz biraz duygusalız galiba. Hayvanlarla duygusal bağlarımız var. O ev tadilatında da özellikle onlar için ayrı bir yer yaptık mesela. Leylekler gittikten sonra tadilata başlamıştık zaten. Ertesi sene geldiklerinde o yuvanın üzerine tekrar yuvalarını bir hafta sürüyor zaten. Çabuk yuva yapıyorlar. O konuda mimarlık ve mühendislikleri güzel yani. Yeni nesilde bu işlere heves eden yok. Malum Türkiye'deki köylerin olduğu gibi bizim köyümüzde de öyle çok fazla nüfus yoktur. Bu işi yapan, hayvancılığı, çiftçiliği yapan en genç bireylerden birisi benim mesela. Ben 46 yaşındayım. Bulunduğumuz, yaptığımız işlerimizi modernize etmeye gayret ediyoruz. Alet ekipman olarak onları modernize etmeye çalışıyoruz. Biraz daha çocuklarımız için köyü cazip hale kılmaya çalışıyoruz. Yani bunu maalesef tabii elimizdeki malum Türkiye şartlarında ekonomik imkanlar buna ha deyince hala birçok şeyimiz eski, kırık, dökük, yıkık binalarımız falan ama yavaş yavaş ömrümüzü bununla geçer herhalde. Çocuklarımıza daha temiz, daha güzel, daha yaşanabilir, daha refah içerisinde bir köy bırakmaya çalışıyoruz.